Dediler ki karanlıkta hani uçabilecek misiniz peki? Hani çünkü her taraf karanlık. Kato üst bölgesine 3000 metre yükseğe çıkılacak. Ben biliyorsun bir de uçak fobisi olan kız. Ben dedim ki giderim. Ben giderim. Yani hava karardı. Biz tabii giydik çelik yelekleri. Skorsky'ye bindik. Onların vermiş olduğu mücadele çok özel, çok başka. İyi ki gitmişim. Hep böyle merak ettiğim yerler çünkü. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Gülsüm, ben çok meraklı bir kızım. Yani mesleğim gereği zaten meraklı olmam gerekiyor ama kendi özümde de çok meraklıyımdır. Yani başka insanların yaşamlarını merak ederim ama bu dedikodusal anlamda demiyorum. Yani senin işte ne bileyim hayatında birisi varmış, evliliğin nasıl gidiyor, işte böyle şeyler değil. Ben gerçekten büyük mücadele veren, büyük mücadelesi olan insanları, kurumları çok acayip merak ederim. Her zaman da bu merak duygusundan zaten yola çıkarak haber yaparım. Mesela Kato'ya ben gündüz kuşağı yaptığım dönemde Kato'ya gittim ve bu bir ilkti yani. Gündüz kuşağında Kato'da jandarmayla beraber ben bir gece geçirdim Kato üst bölgesinde ve ben bu yaşadıklarımı, oradaki gözlemlerimi gündüz kuşağında kendi programımda yayınladım. Bir Kato belgeseli yayınladım ben. Bu bir ilkti yani. Bana bunu kimse demedi sen Kato'ya git diye veya beni birileri aramadı. Ne bileyim İçişleri Bakanlığı beni arayıp da sen buraya gider misin demedi. Ben dedim ki ya Şırnak'ta Kato üst bölgesinde oradaki terörle mücadele ne yapıyor acaba o insanlar? O kadar yüksek bir noktada, o kadar zor bir coğrafyada. Bende oluşan bir merak duygusu. Hemen temasa geçtim, izinlerimi aldım. Tabii zor aldık o izinleri, öyle hemen kolay izinler verilmiyor. Ama gideceğim, ısrarcıyım yani göreceğim. Ben izinleri aldıktan sonra nasıl mutluyum? Kato'ya gidiyorum, Şırnak'a gideceğim, orada bir de bir gece geçireceğim. Askerlerin kaldığı konteynerlarda kalacağım. Müthiş bir tecrübe yani. Benim böyle aklıma hep gelir biliyor musun? Sabah böyle 4'te 5'te. Ya acaba ben Şırnak'a bir gideyim ya. Benim hep böyleyimdir ben. Veya televizyonda bir şey izlerim böyle. Doğru ya. Ben de bir orayı göreyim. Tabii falan hep bende böyle bir anda gelir böyle duygular. İşte Kato'da öyleydi. Bir anda Kato'ya gideyim ben dedim mesela. Çünkü çok büyük bir mücadele var. Türkiye terörle mücadele konusunda son 5 yılda çok büyük bir adım attı. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve bu insanların hakkı ödenmez ve daha çok o insanların vermiş olduğu emeğin ben duyurulması gerektiğini düşünüyorum yani. Oradaki insanlar mütevazı çünkü. Yani çok fazla ön plana çıkmak istemiyorlar yani yaptıkları başarıları. Şimdi bazıları şey diyordur onlar öyle bir şey yok ki. Evet yok hani onlar zaten bunu biz duyalım görelim diye televizyona çıkmak için yapmıyorlar ama ben çok o insanların daha da duyulmasını istiyorum. Şimdi ben Kato'ya gittim, Şırnak'a biletimi aldım. O kadar olaylı oldu ki bak Şırnak uçağını havalimanında kaçırdım. Hayatımda ilk defa uçak kaçırdım yani. Nasıl oldu? Böyle 1 dakikayla kapı kapanmış. Böyle var ya hani ya oturdum ağlayacağım nasıl kaçırırım uçağı diye. Yani ve bir tane sefer vardı. O kadar kötü oldum ki yani gitmem lazım. Çünkü ben istiyorum oraya gitmeyi. Bana birisinin dediğim gibi vermiş olduğu bir görev vazife değil. Kendi merakımdan yola çıkarak. Arkadaşım o kadar böyle üzülüyorum ki ne yapsam hemen gittim Türk Hava Yolları yetkilisine. Ne olur bana bir çare bulun dedim. Oradaki askerler beni bekliyor. Oradaki hani benim için yer ayarlandı. Ne olursunuz ya dedim. Dediler ki Fulya Hanım şöyle yapalım. Siz Ankara'ya gidin Ankara'dan Şırnak'a geçersiniz. Ben Şırnak uçağını kaçırınca Ankara'ya gittim o gün aynı gün. Ankara'dan Şırnak uçağını bekledim. Şırnak'a gittim. Helikopter ayarlanıyor. Orada bir planlama yapılıyor. Tabii tüm planlar çöp. Çünkü ben orada 2'de olmam gerekirken 6'da oldum Şırnak'ta yani. Neyse ben indim. O kadar mahcubum ki çok özür dilerim. Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Hayatımda ilk defa bir uçak kaçırdım yani falan. Çok mahcubum. Dediler ki Fulya Hanım yani Skorsky bu saatte artık kalkamaz. Yani hava kararıyor çünkü veya çok hızlanmamız lazım. Hani çok az vakit kaldı. Ne yapıp edip gideceğiz.
Hani biz normalde hava kararınca da Skorski'yi kaldırıyoruz. Şu an bakmamız gerekiyor. Hani hava durumu nasıl, şartlar nasıl? Çünkü olabildiğince hiçbir zaman hani en ufak riskleri bile şey yapmıyor. Yani oradaki jandarmalar, personeller. Hani eğer bir risk varsa hayır kalkamayız dedikleri için ben nasıl dua ediyorum, Allah'ım inşallah bir şey yoktur. Dediler ki karanlıkta hani uçabilecek misiniz peki? Hani çünkü her taraf karanlık. Kato üst bölgesine 3000 metre yükseğe çıkılacak. Ben biliyorsun hani bir de uçak fobisi olan kız, ben dedim ki giderim. Ben giderim. Yani hava karardı. Biz tabii giydik çelik yelekleri. Skorski'ye bindik. Ben de tabii yani bir yandan belli etmemeye çalışıyorum ama acayip korkuyorum. Yanımda bir astsubayımız vardı. Adamcağızın kolunu sıka sıka. Yani çünkü çok tedirgin oluyordum ben. Bir de içerisi karanlık, güvenlik gerekçesiyle Skorski'nin için ve dışı karartılıyor. Şimdi her türlü çünkü ihtimal düşünülüyor. Dolayısıyla hiçbir şey riske atılmıyor karanlıkta ve yolculuk yaklaşık 30 dakika sürdü. Yani Şırnak merkezden Kato üst bölgesine, hava karanlık, akşam olmuş ve böyle bir inerken üst bölgesine bir tam böyle iniş yapamadık. Bir daha bir tur attık. Dedim ki hani ineceğiz ama galiba. Sonra inişi yapınca her taraf karanlık. Ya inanılmazdı ya. Göz gözü görmüyor. Bizi hemen içeriye tabii aldılar. Ya acayip de hala böyle yaşarım. Bak şu an ben oradayım yani Kato üst bölgesinde. Şu an Skorski'den indim. Ben hala böyle yaşayan da bir insanım yani. Çok güzeldi çünkü çok gurur dolu anlardı. Hemen bizi içeriye aldılar. Kato pizza ikram ettiler. Kato'ya gidenler en son Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakanımıza o pizza ikram edilmiş. Dediler ki Fulya Hanım en son işte Süleyman Bey'e, Sayın Bakanımıza yapmıştık bu pizzayı. Buraya gelene ilk gelene özellikle mutlaka bir Kato pizza yapılır. Adını öyle koymuş oradaki jandarmalarımız. Kato pizzamızı yedik. Sonra oradaki jandarma komandoların terörle mücadelesine tanıklık ettik. Çok zor bir coğrafyada ve o insanların üzerindeki o kadar ağır ekipmanla, galiba 40 kiloydu. Ben de giymek istedim. Onların silahını aldım, işte yeleklerini, miğferlerini taktım. Ben ayakta durmakta o kadar zorluk çekmiştim ki devrilecek gibi oldum hatta yani orada. Hani çünkü ben onları anlamak istiyorum. Onların verdiği mücadeleyi gerçekten anlamak istiyorum. O yüzden onların vermiş olduğu mücadele çok özel, çok başka. İyi ki gitmişim. Hep böyle merak ettiğim yerler çünkü. Bir arkadaşım dedi ki yani abla ben oraya hiç bilmiyordum. Bana orada ne olup bittiğini her şey gitmiş kadar olduk yani her şeyi gösterdin. Ben zaten heyecandan uyuyamadım orada. Çok güzel bir sağ olsunlar konteyner vermişlerdi bana. Ben uyuyamadım. Yani böyle dedim ki şimdi burada uyunur mu yani? Uyuma dedim yani. Her anını yaşa. Ne oluyor, ne bitiyor. Uykuda vakit harcama yani. Bir saat falan bir gözümü kapattım yalan olmasın ama hep böyle o odanın içindeydim. Kapıyı açıp bakıyordum ne oluyor, ne bitiyor, geri kapatıyordum. Şöyle sabah 4.30 gibi şöyle bir tur attım kimler ne yapıyor diye. Çok güzeldi yani. En önemlisi oradaki jandarmanın o vakur, o asil, o gerçekten gurur dolu mücadelesini görmek ve iyi şartlarda olduklarını görmek de beni mutlu etti. Yani oradaki o kadar iyi şartlara ulaşmış ki çünkü önceden böyle değildi. Önceden üst bölgesi hatta yoktu yani. Çok nasıl diyeyim sana? Şartlar çok kötüydü ama bu son 5 yılda özellikle 5-10 yılda çok daha gelişti her şey. Oradaki askerlere bu kadar iyi şartlarda bakılıyor olması beni ayrıca gururlandırdı, mutlu etti. Ukrayna'yı herkes gösteriyor, anlatıyor. Bir yandan Rusya'dan da haberler geliyor ama çok merak etmeye başladım. Yani bu kadar yaptırımlar uygulandı, bu kadar